Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Türkçe'ye Latince adıyla giren Amobium papatyagiller yani Asteracea familyasına ait Doğu ve Güneydoğu Avustralya kökenli bir bitki cinsidir. Amobium alatum, Amobium calcareoides ve Amobium craspedioides olmak üzere 3 alt türü bulunur. Cinsin adı Yunanca'da kum anlamına gelen ammos ve canlı anlamındaki bios sözcüklerinin bileşiminden oluşur ve Amobium'un kumlu topraklarda yetiştiğine gönderme yapar. Amobium alatum özellikle süs bitkisi olarak kullanılması nedeniyle cinsin en yaygın tanınmış temsilcisidir. Ona yabancı dilde kanatlı ölümsüz ya da kumların ölümsüzü gibi gizemli isimler verilmiştir. Amobium Avustralya'nın Yeni Güney Galler, Queensland ve Güney Avustralya bölgelerinde doğal yayılım gösterir. Bitkiye bozkırlar, yol kenarları, orman açıklıkları gibi kurak ve drenajı iyi kumlu ve taşlı topraklarda rastlanır. Ilıman ya da tropik altı iklimlere uygun ve kuraklığa dayanıklı olan bitki, bol güneşli ortamları, sıcak günleri ve serin geceleri sever. Bitki ilk kez İskoçlu botanik uzmanı Robert Brown tarafından 1804 yılında Yeni Güney Galler'de Port Hunter civarında keşfedildikten sonra 1824 yılında bilimsel literatüre kazandırılmıştır. Amobium zamanla süt bitkisi olarak Avustralya dışına da tanıtılmış ve 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinin ve Endonezya'nın Java adasına yayılmıştır. Amobium türleri otsu ve sadece doğal ortamında çok yıllık olan bitkilerdir. Bitki ince saplar üzerinde açık sarı merkezli adeta geçirgen bir kağıdı andıran beyaz bıraktılere sahiptir. Bitkinin yaprak benzeri çıkıntılarla kaplı sap kısmı ve rozet şekli oluşturan yumurta biçimli yaprakları beyaz tüylerle kaplıdır. Yılın yarısı boyunca çiçekli kalabilen Amobium belirgin olmayan tatlı bir kokuya sahiptir. Ama bir süs bitkisi olarak kokusundan çok görünümü nedeniyle tercih edilir. Amobium çiçeklerinin kuruyunca şeklini ve rengini iyi koruması nedeniyle tıpkı daha önce anlattığım yakın akrabası altın otu yani Helichrysum gibi ölmez çiçekler kategorisine girer. Amobium çiçekleri çok sayıda tozlaştırıcı böceği kendisine çeker. Sarı merkezli beyaz çiçekleri arılar, kelebekler, sinekler, yaban arıları ve avcı böcekleri örneğin avcı yaban arıları ve yaban eşek arılarını cezbederek biyoçeşitliliğe katkı sağlar. Ayrıca Amobium yaprakları geyik ve tavşan gibi otçullar için pek cazip olmadığından bahçelerde hayvanlardan zarar görmeyen bitkiler arasında yer alır. Bu nedenle doğal yaşama uygun süs bitkisi seçenekleri arasında sayılabilir. Amobium'un ne insanlar ne de hayvanlar üzerinde bilinen zehirli bir etkisi yoktur. Ancak kimyasal açıdan üzerinde henüz detaylı bilimsel bir çalışma yapılmadığından her bitki için olduğu gibi bilinmeyen alerjik reaksiyon ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır. Amobium sadece süs ve kesme çiçek olarak kullanıma uygundur. Amobium kurutulduğunda parlak beyaz bırakteleri uzun süre bozulmadan kalır. Bu yüzden gelin buketi, kurutulmuş duvar süsü veya festival süslemelerinde yaygın olarak kullanılır. Amobium genellikle tohumdan yetiştirilir. İlkbahar geç donlarına karşı korunaklı bir şekilde son don tehlikesinden 4 ile 6 hafta önce iç mekanda veya seralarda fideler hazırlanır. Tohumlar düz zemine serpilir ve çok ince bir kapak toprağıyla örtülür. Işık isteği nedeniyle üzeri kapatılmadan filizlenmeye bırakılır. 18 ile 24 santigrat derece aralığında 4 ile 8 gün içinde çimlenir. Fideler gerçek yapraklarını açınca ve don tehlikesi geçince bahçede güneşli bir konuma 20 ile 25 cm aralıklarla dikilebilir. Amobium odunsu veya yarı odunsu çelik alınarak da çoğaltılabilir. Pirinç sürgünlerden 8 ila 10 cm uzunluğunda kesitler alınarak alt yaprakları budanır ve nemli torf karışımına ekilir. Nemli bir ortamda 3 ile 4 haftada köklenme sağlanabilir. Amobium'un bakımı oldukça kolaydır. Bitki bol ışık alabileceği bir konumda yetiştirilmelidir. Kirli veya su tutan topraklarda kök çürümesi görülebilir. Bu yüzden drenajı iyi bir toprakta yetiştirilmelidir ve fazla sulamadan kaçınılmalıdır. Sulama toprağın hafifçe kurumasına izin verildikten sonra yapılır. Gübrelemeye ihtiyaç duymaz. Ilıman yazları tercih eden bitki ağır donlara dayanamaz. Sert donlar görülen bölgelerde yıllık bitki olarak yetiştirilip her yıl yeniden ekilir. Bahçe yetiştiriciliğinde ya da saksıda en çok Amobium alatum türü kullanılır. Amobium'un bikini adı verilen kısa boylu ve ödül kazanmış formu ile grandiflora adı verilen iri çiçekli formu gibi kültür çeşitleri de mevcuttur. Amobium'un kendine özgü bilinen bir folklorik hikayesi yoktur. Ancak ölmez çiçek konseptine uygun olarak birçok kültürde ölümsüzlük, kalıcı hatıra ve sonsuzluk sembolizmiyle ilişkilendirilir. Özellikle 19. yüzyıl Avrupa'sında ölmez çiçeklerle yapılan çelenk ve süslerin
ölenin anısını yaşatmak için mezarları asılması geleneği vardı. Bu dönemden sonra ölmez çiçekleri olan ilgi de artmıştır. Çiçeklerin dilinde amobium, ölümsüz aşk, unutulmayan hatıra ve bitmeyen sadakat anlamlarını taşır. Amobium'un Avustralya yerleri arasında anlatılan bir öyküsü varsa bile maalesef ki bunu henüz bilmiyoruz. Belki de bu bitki hikayeleri yeterince araştırılmadığı için zamanla unutulup gidecekler. Günümüz insanı için büyüsünü kaybeden doğa üzerine yeni hikayeler kurgulanacağını düşünmek ise biraz fazla iyimser bir beklenti olabilir. Fakat bence hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız. Örneğin kumların ölümsüzü gibi hikayesi unutulmuş bitkiler için doğdukları topraklarda bir öykü yarışması yapılabilir ve böylece bitkinin unutulan hikayesi yeniden hayata döndürülebilir. Bu sadece bir fikir ama bitkilerin insanlarla yeniden güçlü bağlar kurması, hayal dünyalarını renklendirmesi, kültürel bir zenginlik yaratması sizce de güzel olmaz mıydı?